Hello there. Today we will continue with relative adverbs again, and one of relative adverbs, when. Firstly, when. How can we use when, and when it is used again? If we talk about, if we give extra information about time, we must use when. Okay, as a relative adverb, and additionally, you can use in which or on which instead of when. Okay, they share same meaning as a relative adverb, and in as used for years, months, and season. You know, and on is used for dates and days. So if we give information about in the sentence days or days, you must use on which instead of when. If we talk about years, months, and season, and so on, you must use in which instead of when in the relative clause. Okay, let's see on the example. 1998 is the year. Okay, we talk about 1990 year as a time, and my sister graduated from high school in that year, in 1998 again. And let's make relative sentence. Okay, it's our main clause, and it's the second one is the relative clause, and it's the object position in this sentence. Don't forget it. 1998 is the year when my sister graduated from high school. Okay, we don't need to use in that year again in this sentence because we define 1998. Okay, by help of when. Okay, 1998 is the year in which we use in because 1998 is the year. If we talk about year, we must use in. Okay, for years we must use in as a adverb of time. Okay, and in which my sister graduated from high school. You can use which or that in this sentence, but in this condition you must use in the sentence. Okay, adverbs of time in the sentence. Okay, in is the adverb of time in this sentence. 1990 year is the year which or that my sister graduated from high school in. Okay, you can't drop it in this sentence. Yes, we have a note there, and now let's see the note. What is it about? And last Sunday is the day which that I will never forget as long as I live. And there is no adverbs of time in this sentence. As you see, we don't use on in this sentence because last Sunday is used just as an object in the sentence. There is no time. Okay, it's not time. There is no action taking place on that day, so you must use which or that in this sentence. You can't use when in this sentence because there is no action taking place on that day, on Sunday. And last Sunday was the day when or on which we must use on, because Sunday for days we must use on as a adverb of time. And so many workers went on a strike in the country. Okay, there is an action taking place last Sunday. What is the action? So many workers went on a strike in the country, and so you must use when or on which instead of when. Okay. Evet arkadaşlar, bu sayfamızda kısa bir özet geçelim. Ne dedik? Relative adverb'lerle devam ediyoruz dedik. Relative clause konusunda devam ediyoruz. When'i işliyoruz bugün. When niçin kullanılıyor? Zamandan bahsediyorsak, zamanla ilgili ekstra bir bilgi veriyorsak when kullanıyoruz arkadaşlar. In which ya da on which when yerine kullanılabiliyor.
Hepsi aynı anlama geliyor bu durumda. Yine biz relative yani edat olarak, zaman edatı olarak neylerde kullanıyorduk? Eğer yıllarda, aylarda ve mevsimlerde in kullanıyorduk biliyorsunuz. Yani in 1998 diyorduk, in August diyorduk ya da in summer diyorduk. Bunlar da in kullanıyorduk. Bu yüzden in which kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer bunlardan birinden bahsediyorsak relative clause'umuzda. On which'i neyle kullanıyoruz peki? On'da değil, tarihlerde ve günlerde on kullanılıyordu biliyorsunuz. Bu yüzden tarih ve gün hakkında bir bilgi veriliyorsa on which kullanacağız. Örnekten bakalım. 1998 bir yıldır. Peki bu yılda ne oldu? Kız kardeşim liseden mezun oldu dedik. Kız kardeşimin liseden mezun olduğu yıl 1998 ya da 1998 kız kardeşimin liseden mezun olduğu yıldır. 1998'den bahsediyoruz. Bir tarih veriyoruz. Bir yıl veriyoruz. Bu yüzden when kullandık. In which kullanabiliyoruz demiştik when'in yerine. Ne yaptık arkadaşlar? Yıldan bahsettiğimiz için in kullanıyoruz dedik. Aynı anlama geliyor yukarıdakiyle. Bu cümle de aynı anlamda tabii ki ama which ya da that kullanıyoruz bu cümlede. Ama bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Cümlenin sonundaki in'i atamazsınız. Çünkü bir tarihten bahsettiğimizi göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada sadece bir nesne olarak, bir gün ismi olarak yer, bir yıl adı olarak yer almıyor arkadaşlar. Bu yüzden in kullanmak zorundayız. Kısa bir notumuz var. Which ile when'in arasındaki farkı nasıl? Yani when'i, which'i ne zaman kullanmamız gerekiyor? Bunu göreceğiz. Şimdi last Sunday is the day which or that I will never forget as long as I live. Eğer cümlede bir action yoksa bahsettiğimiz günde, yılda gerçekleşen ne kullanacağız? Which ya da that kullanacağız. Çünkü o günden sadece bir nesne olarak bahsediyoruz. Nasıl bir hayvandan bahsediyor gibi düşünün arkadaşlar. Last Sunday is the day. Geçen pazar hayatım boyunca yaşadığım boyunca asla unutamayacağım bir gün. Burada gerçekleşen bir olay yok. Onu bir nesne olarak görüyoruz. Ve onunla ilgili bir özellikten bahsettiğimiz için de which ya da that kullanabiliyoruz. Ama ikinci cümlede arkadaşlar bir action var. Geçen pazar so many workers went on a strike in the country. Şehirdeki işçiler, birçok işçi greve gitti diyor değil mi? Burada bir olay var o pazar gününde gerçekleşen. Bu yüzden bu cümlede when ya da on which kullanabiliyoruz dedik. And let's continue with another example. She was born in 1991. Again we talk about a year, okay? Her father had a terrible car accident in 1991. Okay, let's see. She was born in 1991. There is an action taking place on that year. Okay, in that year. So we use when or in which her father had a terrible car accident. We say. Okay. Friday is the day. It is the only time I can rest. Friday is the day. Which or that we must use because we said before there is no action taking place on that day again. Is the only time I can rest. Okay, Friday is the day the whole family comes together then. Okay, then adverbs of time in this sentence together instead of then you can say together on Friday. On Friday. And Friday is the day when on which there is an action in this sentence. What is the action? The whole family comes together. Then we meet our family on Friday. The whole family comes together. We use when, on which in this sentence. Evet arkadaşlar burada da dedik. Örneklerimizle devam ediyoruz. She was born in 1991. 1991'de doğdu. 1991'de ne oldu? Babası ciddi bir, korkunç bir trafik kazası geçirdi. Babasının korkunç bir trafik kazası geçirdiği 1991 yılında doğdu
diyoruz ve relative clause yapıyoruz. İki ayrı cümleyi birleştirerek. Friday is the day. Burada yine which ile when arasındaki farkı görüyoruz arkadaşlar. Cuma günü bir gün. Cuma bir gün. Sadece dinlenebildiğim tek gün. Burada da ne dedik? Dinlenebildiğim tek gün Cuma günü dedik arkadaşlar ve Türk cümle yaptık. Burada sadece Cuma'dan bir gün olarak bahsetmedik. Yani sadece aslında orada olan bir olay olmadığı için which ya da that kullanabiliyoruz. Yani orada sadece bir gün ismi olarak, bir nesne olarak aldığımız için Friday'den which ya da that olarak bahsedebiliriz. Friday is the day. Burada bir action'ımız var değil mi? The whole family comes together then on Friday dedik. Yine cuma bir gündür. The whole family, bütün ailenin bir araya gelir. Cuma günü. O zaman demek değil mi der. O yüzden burada gerçekleşen bir olay olduğu için tekrar ne kullandık arkadaşlar? When ya da on which. Onu hangi durumlarda kullanıyorduk? Bir günden bahsettiğimiz için bizim zaman zarfımız on olacak burada. Zaman edatımız on olacak arkadaşlar. O yüzden ne kullanacağız? On, which kullanacağız ya da when kullanacağız. Alıştırmalarımızla devam edelim arkadaşlar. Ne kullanacağız? When, on, which, in which, or where. This season, blah blah blah, most people prefer to go on holiday is summer. We have two sentences in this sentence, in fact. Let's divide into two sentences. The season is summer. Okay, the season is summer. Let's see clearly when we divide into two sentences. You can see clearly these sentences, okay? And most people prefer to go on holiday in summer. In fact, when we divide the sentences, we must use in summer. So we talk about summer, okay? The season is summer, and there is action in this time, and so we use an. So you can use in which or when, of course. Okay. On the day, blah blah blah, he went to the interview. He was offered a job in another firm. Okay. On the day, you must use when or on which again, because we talk about day. We use there on again. So you talk about a time, you must use when or on which. No one knows the year. Is the year the book was first published. There is an action again, so you use in which, because we talk about year or when again. 25th December is the day, and blah blah blah. Children in Great Britain get their Christmas presents. Okay, there is an action again, and we talk about a date. Day, okay, 25th December. So you must use when or on which. Okay, not in, because we talk about day. Don't forget it. The day, blah blah blah, I arrived was very nice. The day on which again or where you must use. Okay, the exact day, blah blah blah, he was born is not known. The exact day is not known. He was born in that day. I don't know the day. We must use on which, because we talk about day or when. Okay, the day, blah blah blah, you saw me, I was feeling sick. There is action again in this sentence, so I must use on which or where. When, sorry. I knew a wonderful place. In the sentence we talk about a place, not time. And we can take photographs
So you must use where, of course. Okay. Can you remember the day? Again and again we talk about the day. So you use on which or when we went to go to a beach, blah blah blah. We can sunbathe and swim. We talk about a place, okay? We want to go to a beach. We can sunbathe and swim. There is an action taking place there. Okay, we can sunbathe and swim. We swim and sunbathe there. So we must use where in this sentence. Arkadaşlar bugün sizinle ben konusunu işledik. Relative clause'a devam ediyoruz. Haftaya while'la devam edeceğiz yine konumuza. Kısaca bir özet geçelim. Tarihlerde kullanıyoruz, zamanlarda kullanıyoruz dedik. Örneklerde de when, on which, in which, where örneklerine baktık birlikte. Geçen haftaki konumuzdu where, biliyorsunuz. Yerden bahsediyorsak where kullanıyoruz. Böylece tekrar etmiş olduk. Burada unutmamamız gereken şey on which ve in which arasındaki fark. Yine biz daha önce de söylediğim gibi tarihlerde, yıllarda ve nelerde kullanıyoruz, aylarda ve burada da gördüğümüz gibi mevsimlerde kullanıyoruz. Bu durumda in kullanacaksınız arkadaşlar, in which. Onu da tarihlerde ve günlerde kullanacağız. Burada bir tarih verdik, gün aslında. Bu yüzden ne diyoruz? Tarihlerde ve günlerde on kullanıyoruz diyoruz. Bunları unutmamanızı dilerim. Have a nice day. We will see next lesson.